Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Bambaşka bir konseptle karşınızdayım. Arkadaşlar ben projelerimi yıllardır yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim kısmetse. Fakat hiç beklemediğiniz bir anda ama aslında tam da beklediğiniz bir projeye başlıyorum. Yani takipçi araçlarına başlıyorum. Tabii ki bunun koşulları olacak. Öyle her aracı yapacak halimiz yok. Öyle bir zamanımız da yok. Öyle bir bütçemiz de yok. Kervan yolda düzülür misali. Biz de bu işi öğrenelim diye ilk yapacağım araçlar benim kendi çevremden olacak, hak verirseniz ki. Görelim bu işi yapabiliyor muyuz? Nasıl oluyor diye. Ve ilk araca bu bölümde Koray'ın aracıyla başlıyoruz. Koray'ı biliyorsunuz. Airbrush sanatçısı. Yolda kaldı ve dedim ki bu iş bende. Çantamı hazırladım, arabayı koydum, hazırladım gerekli eşyalarım vesaire. Arabanın suyuna baktım. Belki ben o suyuna bakmasaydım arabanın bu iş başımıza gelmeyecekti. Bandırmadan çıkamadan da hararet kalktı. Sonra biz yine araçta atölyeye geri döndük çekiciyle. Su ekledik vesaire. Baktık 6-7 kere fan açtırdık. Bir şey yok. Sonra 2 araç böyle peş peşe Karacabey'e kadar geldik. Baktık bir problem yok. Araba gidebiliyor ama küçük bir su kaçağı vardı. Arkadaşımı ben geri gönderdim. Oraya kadar eşlik edecekti zaten otobana kadar. Otobanda dedik hani bu araba artık gider. Baktık küçük bir su kaçağı vardı küçük bir hortumdan. Ama yanımıza litre litre su aldım. Koydum. Dedim ben bununla giderim. Sonra Bursa'ya varamadan baktım çok fazla hararet kalkıyor sürekli. 200-300 metre gittikçe suyu boşaltıyor. Sonra çektim otobanda dinlenme tesisine. Orada bekledim sabaha kadar. Çekici çağırdım. Çekiciyle de buraya geldim. Atladık geldik Honda Mutluhan'a. Benim bu arada çok eski bir dostum var. Burada Metin. Daha önceki videolarda da gördünüz. Abi öncelikle teşekkür ederim. Bize kapılarını açtın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seni burada ağırlamaktan çok mutlu olduk. Tekrar hoş geldin. Teşekkür ederim. Bugün ne yapıyoruz? Nasıl yardımcı Bugün olacağız? abi bu benim çok değerli bir arkadaşım. Önceden takipçimdi. Evet. Sonradan iş birlikteliği yaptım ve arkadaşım olan sevgili Koray İşler'in aracı. Tamam. Airbrush'ını kendi yaptığı ve birçok büyük firmalara, Bu markalara arada her çok yerde güzel bir dizaynı var. gerçekten çok başarılı bir Airbrush sanatçısı. Özlemişiz bu kasayı görmekten de bu arada. Ya bu hepimizin hayatında Efsane. yeri olan bir kasa Tabii, değil mi? efsane. VTI ile Tabii, karşımıza tabii, çıkmış. tabii. Abi bu araç fuar için gelirken, Weekend fuarına gelirken yolda hararet yapıyor. Tamam. Diyorum ki Koray saatlerce bekledi ama aracı daha fazla zorlama. Çekici geliyor. Çekici aldı, getirdi. Biz fuarda aracı sergiledik ama ben dedim bu aracı sana onaracağım ve hiçbir şeyine dokunmadan. Çok iyi. Kaputunu açıp hiçbir şeyine bakmadan direkt sana getirdim. Çok iyi bir şey yapmışsınız. Tamam. Tabii ki bu aracı birçok yerde onarabilirdim ama ben Muhakkak. bu işin eğitiminin, ustasının çok iyi olduğu, güvenilirliğin tartışılmaz olduğu Mutluhan'da yapılmasını özellikle istedim. Teşekkür ederim. O yüzden de sana getirdim. Tamam. Hikayemiz bu. Çok iyi yapmışsınız. Hemen usta başımız Ercan Usta ile bir araca kontrol edelim. Tamam. Onun görüş ve düşüncelerini alalım. Ondan sonra ikinci etaba geçelim, olur mu? Tamam olur. Tamam. Şimdi Ercan Usta ile beraberiz. Bir sizden bahsedelim. Evet. Siz buranın Atölye şefiyim ben. atölye şefisiniz. Ne- Teşekkür ne- ederim sağ olun. bizi ağırladığınız için. Aracımız bu. Hiç bakmadım. Evet. Beraber açalım. Beraber açalım. Şikayetlerimiz şu. Araç kafasına göre, yani kafasına göre dediğim 10 dakikada olabilir, yarım saatte olabilir. Bir kere hararet yapıyor. Tamam. İkinci problemimiz yedek su kabına Su basıyor. su basıyor. Tamam. Egzozdan su atmıyor. Çubuğu tekrar kontrol ederiz. Çubukta su veya suda Yoktur yağ onda. karışması yoktu. Bizim motorlarımızda olmaz o. Tamam. Neden olmaz? Yani ben şöyle düşündüm. Contayı başka yerden yakar. Başka markalar gibi suya yağ karıştırmaz. Yağ su karıştırmaz. Şuradan yakar. Contayı yaktığı yer su hattına kompresörü basar. Kompresörü bastığı için de buradaki suyu tahliye basınçla yedek su deposuna basar, oradan Bu dışarı motor atar. gömleğiniz etrafındaki şeyden olmasıyla mı alakalı? Aynen, Su contayla. kanalının çok büyük olması. Bir diğer problem şuradan bir yerden, arkada bir su hortumundan dışarıya su verdiğini söz etti. Tamam. Onlara da bakarız zaten. Ona da bakalım. Onun dışında onarıma başlayalım. Gözümüze çarpan problem ne varsa üzerinden geçelim istiyorum. Tamamdır. Şu anda ölçülerine bakıyoruz. %5, %8 arası aşıntı. Onda kapan var. Yani %15-20 ovallik var. Motorun sökülmesi lazım. Bu şekilde yağ yakar. Hararetten dolayı ovalleşmiş. Kapak ilk defa sökülmüş. Yani daha önce conta atmış olabilir ama yüzeyine ve bloğun yüzeyine, kapan yüzeyine bir işlem yapılmamış. Aynen öyle. Sibopları dahil orijinal. Evet. Kullanılan özellikle conta falan çok yani uygun olmayan bir conta kullanmışlar sindir kapağına. %3, 4 bir şeylik var. Keylik var. %5. %3'e kadar kurtarıyor normalde conta ama işte onun fazlası. %5. Contayı görebilir miyiz? Bu conta orijinal contası değil galiba değil mi? Değil. Bloğun yüzeyi de, kapan yüzeyi de toz paso taşlanıp Sibop lastikleri, siboplar işlem görecek mi? yani siboplar işlem görecek, yuvalar işlem görecek. Hararetten dolayı şekil almıştır muhtemelen. Sibop lastikleri zaten... Sibop lastikleri orijinal değişeceğiz. Aynen. Contayı kesinlikle orijinal kullanacağız. Zaten yetkiliyseniz. Tabii orijinal kullanılacak. Bunlar Honda'lar contayı seçiyor. Evet. Yan sanayi conta taktığın zaman Randıman uzun ömürlü vermiyor, olmuyor. vermiyor. Vermiyor.
Motorun gelmesi lazım bize. Haydar'la geldim. Mutlu ana. Şimdi kapakla bloğu alacağım. Buradan da onları rektifiyeye götüreceğim. Tabii öncesinde belki bir kaynak işi olabilir, söyleyecekler. Parça arabası var. Onu getirebilir misin? Şurada bir şey sor. Şuna. Diyordum ki R8'de kaynatmazsın ya. Abi biz yapıyoruz. Biz yeter ki kaynak olsun iş yani. Tam da şu anda yapılan işlem birebir aynısı için geldim. Tamam abi. Hatta muhtemelen blok bile aynı. Ama bu kadar bayım olduğunu düşünmüyorum. Şimdi sen de biliyorsun bu su konulmadığı antifriz konulmadığı zaman bu hale geliyor. Bir de kötü antifriz. Evet. Ucuz antifrizden kaynaklanıyor. Aynı orijinali gibi komple yapıyoruz. Birebir orijinali gibi kullanıyor. Bir getirdim bakalım. Evet. Çok ufak ufak dokunuşlarla onları hallederiz. Çok önemsiz bir şey bunlar. Onunla kıyasladığın zaman %1. Tabii. Ufak ama önemli işte. Tabii önemli. Conta basıyor oralara. Evet. Tamam hallederiz. Bir de kapağa bakalım. Kapakta gözüne çarpan bir şey var mı? Bakalım. Evet. Bu temiz. Çok temiz. Bunda herhangi isteyen korozyon dahi oluşmamış yani. Kullanıcı da güzel kullanmış bunu Allah için. Yani bakımlarını. O zaman buna hiçbir işimiz yok bundan. Evet, bununla hiçbir işimiz yok. Aynı dönemin yine bir Honda Blue. Gel yakından gör. Bizimkinin durumu bu kadar kötü değil. Bu bayağı bitik. Ya bayağı bitik dedim bizimkine göre. Kullanmayacak halde değil. Şimdi bizimki temizliyor gör bak. Aynı diş çürüğü gibi düşün. Araçlarınızı antifrizsiz kullanmayın. Sonuç bu abi. Uzun zamanda tabii. Bir de kalitesiz. Evet veya kalitesiz. İşte ne bileyim yan sanayi, çakma olabilir vesaire. Maalesef sonuç bu oluyor. Bitti mi? İş rektifiyeciler. Abi bir telefonla konuşup geldim. Sen bitirmişsin bile. Bu kadar abi. Geri kalan yerler tertemiz. İyi kısa sür. Evet. Abi hayatımda gördüğüm en hızlı kaynak işi ustası sensin vallahi diyorum ya. İyi eline emeğine sağlık. Teşekkür ederiz. Motorun kimlik kartını çıkardılar. Çok iyi ya PVC'li falan. Mekan değişmiş 10 numara olmuş oğlum. Turboyu yan taraf almışlar. Burayı yeniden düzenlemişler. Ya bir yere de elimizi değmeyelim ya. Değdiğimiz her yer güzelleşiyor kardeşim ya. Mal yıkamadan geldi. Yani kaba bir temizlik yapıldı ki rahat görelim diye. Şimdi hızlıca bakacağız. Ama bunca kilometreye göre yataklar falan çok iyi çıktı o zaman ya. Çok iyi yani yataklar falan. Çizilme yok. Çizilme falan bir şey görünmüyor. Yataklar orijinal çıktı. Oo çok güzel. Yatakların orijinal çıkması. Abi, alet İyi oldu. yani piyasa aracı. Yani yürüyen bir araç. Ama altının açılmamış olması güzel. Birkaç kaynak işi vardı. Onları gittim yaptırdım hemen İbrahim'de. Oksitlenme olmuş. Erbaşlar'da. Dolayı. Klasik her motor getirdiğim motorda olduğu gibi antifriz. Erbaşlara şey yaptık artık onu kaynakçımız Erbaş. Erbaşlar başımız üstü. Abi hiç gömlek olayına falan girmiyoruz herhalde. 0.50'ye çıkıyoruz değil mi? En güzeli 0.50 oversize yapacağız. Gömlekleri farklı pistonlara göre yerlerini açacağız. Rektifiyesini yapacağız, onlamasını yapacağız. Yüzeyini güzelce taşlayacağız. Çok fazla taşlamamakla beraber. Zaten hiç öyle bir işlem görmedik galiba. Krangın ölçüleri temiz gibi. Herhangi bir şey yok. Bunlar da nitrasyonlu bunların şeyleri de. Taşlamayı çok kabul etmeyen kranklar bunlar. Özelliği bu. O yüzden şu anda görüntü itibariyle güzel. Kapakta eğikliğimiz var onu biliyorum. Zaten siz ölçüm yapmışsınız. Blokta da bir eğikliğimiz var. Onu da hallediyoruz. O zaman blok... Bir şey olsun diye. Tamam. Blok taşlama, kapak taşlama, sivoplastik kontrol herhalde şeyleri. Lastikleri değişeceğiz. Kapakta eğilik var mı? Var. Var değil mi? Kapakta da var, blokta da var. Hararet sonucunda zaten iki tarafta eğilmiş. Yatak aynı yatak devam mı? Sıfır yatak mı? Ana yataklar güzel gibi duruyor. Kol yataklar da güzel. Yani orijinal yatakları kullanabiliriz. Eğer dökme falan yoksa Yağa bakmadım. bence güzel. Hiç yatakları ellemeyelim, değiştirmeyelim. Bunların bir ölçülerine bakarız, yerlerine koyarız. Bir boşluklarına bakarız, boşluklarını ayarlarız. Yatakları kullanırız. Güzel. Pistonlarda sekmanı özellikle iyi seçmek gerekiyor bunlarda. Kapakta swap lastiklerini orijinal almak da çok önemli. Birkaç şey istiyor bu Honda'nın birkaç böyle istediği şeyler var. Püf noktalar var. Şu an o zaman Yataklarımızı kullanıyoruz. onları kullanıyoruz. Piston sekman alıyoruz.
Abi o zaman sen parça listesini çıkar. Hatta direkt siparişle geçelim. Aynen. Gelsin. Başlayalım. Başla. İş sende abi. Hop bir telefon geldi. Doğukan senin mallar geldi diye. Ben de bastırdım. Geldim üstüne işe. Acayip trafik vardı. Havada karardı. Yağmur da yağıyor. Evet. Bakalım içerisi ne durumda. Kardeş selam. Teşekkür ederim. Mal burada. Evet bakalım neler yapılmış. Öğrenelim. Yeni pistonlar geldi. 0. Artı 50 olması lazım bunların. Evet. Ustaya sormama gerek kalmadı ne yapacağız diye. Tabii ki böyle bir motorda gönlüne çakmaya değil, honlamaya gittik. Bunlar da honlama çizgileri. Bunların detayına girmek için Tektox bölümlerini takip edebilirsiniz. Oralarda bu rektifiye işlemlerini detaylı bir şekilde nasıl yaptığımızı anlatmıştım. Şimdi bu motoru toplamaya geçiyoruz. Şimdi montaj aşamasına geçeceğiz. Eski pistonlarla güneşli piston, farklı güneşte. Şimdi ısıtma sistemiyle tekrar yeni pistonları kollara akuple edeceğiz. Evet şimdi Honda'nın bu versiyonunda bunlar sıkı. Kısacası bu pim buna girme olasılığı yok. O yüzden bunu ısıtıp genleştirip bu pimlerin geçmesini sağlayacağız. Yani bizim bu zamana kadar anlattığım piston pimlerinden birazcık daha farklı. Bu arada bu kolların yönü var. Bu ön tarafta durması gerekiyor. Pistonların da öyle. Hepsinin okları var. Yani bunun düzü tersi fark ediyor. Hatta içindeki yağlama noktasının merkezinin kaçık olmasından da anlayabilirsiniz. Bu kısımlar önüne bakıyor. Evet. Yani birinci piston tarafına bakıyor. Motorun ön tarafına bakıyor. Tabii bunları ısıtıp montajı yapınca metal ısıyı iletti. Pistonları biz görmesek de genleşmesine sebep oldu. Bunların soğumasını bekliyoruz. Sibop yuvaları da yapıldı. Evet sindir kapağımızın yüzeyi de tamamen tıraşlandı. Sibop yuvalarımız yeniden yapıldı. Bunu şimdi toplaması yapılacak, gerçekleştirecek. Daha önce buralarda biliyorsunuz kaynak işlemleri yapılmıştı. Kapak yüzey taşımasından sonra onların hepsi tertemiz oldu. Evet pistonların sekmanlarını oturturken hatırlıyoruz. Bunların her biri birbirinden uzak olacak şekilde bir tam tersi istikamette, öteki tam tersi istikamette. Bu zaten yağ olanlarda da yıldız gibi yapıyoruz. Yani 120'şer derecelik açılarla. Çocukluğumdan beri hatchback özellikle Japon otomobilleri Honda CRX olsun, EF kasa Honda olsun. Bunlar hep hayalimdi. Hep istiyordum. CRX almak için bir dönem arabamı satmıştım. Opel Vectra'm vardı onu satmıştım. Sonra CRX biraz daha parçası ulaşılmaz vesaire olduğu için bu EK kasalar da yani EK9 gibi kasalarda en çok ilgimi çeken onlardı. O yüzden bu araba. İşte beni sürekli olarak Haydar'ı kullanırken görüyorsunuz. Haydar benim bütün işlerimi görüyor. Fakat öte yandan ben esasında günlük araçlarımı kiralık bir araç kullanıyorum. Garajdan araç kiralama yapıyorum uzun süreli. Çünkü bu araçla şehir içine gir çık o tarz şeyler hem zor oluyor. Bir de açıkçası garajın verdiği hizmetten çok memnun kaldım. Araçların yeniliği olsun, kiralama sonrasında aldığım destek olsun. Şimdi yine garaja gidip kiralama yapacağım. Evet, kapağımız da toplanmış. Güzel. Blok da hazır. Yükleyip götürebiliriz. Aldık. Gideriz hadi. 1.4 olunca kolay oluyor. Hadi sıkıysa 2 CZ taşı. Araba çöktü. Böyle güzel yani.
Bugün Ercan Usta aradı. Seni bekliyoruz kapağı kapatmak için dedi. Bir de liste verdi bana. Hepsini aldım. Bakalım aracın son durumu ne vaziyette. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ya sen nasılsın? İyi ben de 10 numara. Geldik. Motorhaneye mi? Herhalde motorhaneye. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Burada benim mekan. Bizim çocuklar yani. İstediğin her şeyi getirdim abi. 4 litre yağ dedin. Antifriz dedin. Antifriz. Tamam. 2 litre 75-80 dişli yağ. Ben yine fren hidroliği de getirdim. Çünkü arabanın ne zaman değiştiğini bilmiyorum. Hani Tamam, devreye sulanmıştır artık o sanki. 10-40 yağ getirdim. O da 10-40 yağ da getirdim. Her şeyimiz tamam. Yağ pompası değişti. Tam sıfır yağ pompası. Tabii sıfır yağ pompası takıldı. Debriyaj yeni takıldı. Debriyaj seti yeni takıldı. Devir daim pompası takıldı. yeni. Aynen. Onlar yeni. Motor kulakları yeni değişti iki tarafında. Bunun neye benziyor bilmiyorum ben. İlk defa Şu kulaklar falan değişti iki tarafında. Tabii içinde karter contası falan hepsi değişti. Honlama Termostatı yapıldı falan gömlekler. uşuru falan değişti. rüşüler de değişti. Tabii bu değişti. Bu değişti. Bunun şeyi gelecek, borusu gelecek. O takılacak. Ondan sonra kapağı atmaya başlayabiliriz. Atalım abi. En Tamam. sevdiğim bölüm. Getir abi. Oh! Cuk oldu. Tavada tereyağı gibi oturdu vallahi. Benim eski videoları izleyenler bilir zaten. Bu kapak saplamalarının bir sırası var. Öyle yani buradan başlayayım da bitireyim gibi bir durum değil. Şimdi sente ayarı daha yapılmadığı için hangi supabın diyeyim açık olup olmadığını ve zarar vermesi istemediği için pistonları da aşağı alıyorsunuz. Takıyorsunuz. Pistonları aşağı almaktan kastım çeviriyorsunuz. Bir seviyede tutuyorsunuz onları. Çok ortalardan başlayacak. Burada mevzu böyle sandviç gibi Torkun nerede? kapağı güzel ezmek. Evet geldik torklama aşamasına. Bunun adı tork anahtarı. Bu size bir jivatanın tıklayarak kaç kiloda durması gerektiğini gösteriyor. 5 sırasıyla sıkılması gerekiyor. Birinci sıkma etabı bitti. Şimdi ikinci sıralama etabına geçiyoruz. İki kademede sıkıldığı için İkinci torklamayı kaç yapıyoruz? 75 Nm yapıyoruz 75. onda. Aynen. Silindir kapağı sıkma işlemi bitmiştir. Şimdi trigger kayışını takacağız. Perçini sıfırlamış zaten. Görüyoruz. Evet. Bu sökülmüş ya. Ve bu baskı bağı da bitti mi diye arkadaşlar görüyorsunuz böyle perçinler var. Perçin aynı seviyeye geldiği zaman ve şu aradaki çizgiler kaybolduğu zaman kaçırmaya başlıyor. evet, kaçırmaya başlıyor. Hem kaçırıyor hem araç yürümüyor. Daha çok yakıt sarfiyatı yakıyor, artıyor. işte bir sürü problem çıkarmaya başlıyor. Koku yapıyor, yokuşta araç zorlanıyor vesaire. Bunun tabii bir ömrü var. Evet bu nasıl senteye alınıyor onu merak ediyorum. Şimdi burada Çizgi oka geliyor. Uf yapımız var. Uf yukarı geliyor. Tamam. Şu yan paralel çizgilerimiz silindir kapağına geliyor. Şu üçgen Artı, çizgi. artı burada da ok işaretimiz çizgiye geliyor. Tamam. Biraz daha şey bu savaşta. Az daha minik. Bunun herhangi böyle kitleme aparatı falan gibi bir şey yok değil mi? Öyle bir şey yok. Tek eksantriklerde Honda modellerinde yok. Genelde çift eksantriklerde oluyor. Evet. Ok işaretine bakıyor. Şunun üzerinde bir Ama kertik küçükmüş var. yani zormuş. Şu oka bakıyor. Aracı aldığımdan beri bir hararet problemim vardı. Uzun yola çıktığımda birkaç sefer hararet kaldırmıştı. İşte termostattan dedik, işte contadan dedik. Conta vesaire değiştirdik. Termostat değişti, radyatör değişti. Ama bu problemi daha önce de yaşamıştım. Sadece contadan şüpheleniyorduk. Ya da en fazla conta olur diye düşünüyorduk. Ama bu kadar masraf, bu kadar işçilik çıkacağını hiç düşünmemiştim aslında. Motoru al, rektifiye götür. Rektifiyeyi tamamla, motoru bitir vesaire derken gün çattı geldi ve motoru üzerine attık. Pah! Şu artık böyle en son aşama her şey bitti. Tam mutluluk anı. Ben esas Kore'yi merak ediyorum. Kore'nin tabii şu ana kadar bunların hiçbirinden haberi yok. O zannediyor ki sadece kapak yandı, conta yandı, onu değiştirdik. Oh! 10.40 yağımızda yerleştirdik. İyice süzülsün şu. Hatta şimdi bir buji kablosunu sökeyim de motor çalışmadan iyice bir yağ her yere bastığında yağ lambasının söndüğünden emin olayım. Daha bunun rodajı var şimdi. Zaten bu motorun en büyük sebebi içinde antifriz olmamasıydı. Arkadaşlar lütfen dikkat edin. Yaz da olsa, kış da olsa araçlarınızı antifrizsiz kullanmayın. Sonuçlarını görüyorsunuz çünkü.
Seslere bak. Susamış antifrize. Olaya renk kattın. Teşekkür ederim. Şimdi dişleri bir türlü de devre dışı bırakalım ki 2 dakika marş basılmış 2 saniye. Şimdi çalışınca tabii bu yağ motorun birçok kısmına yayılacak. Şu an fullün üzerinde. Şu an yağ burada. Şu iki delik arasında olması gerekiyor. Ama tabii her tarafına yayıldıktan sonra motorun filtre de olacak vesaire. Hadi bakalım basalım. Evet Koraycığım, kader anı. Tamam. Yağ lambası söndü. Hadi bakalım. Oho! Daha sanki biraz önce kapattık motoru. Woo! Daha dur, acele etme. İki motorun ısınsın. Koray, bekliyoruz seni. Gel al arabanı. Şimdi biraz çalışsın. Suyunu tamamlayalım. Mutluhan bunun tabii ki testlerini yapacak. Bu şekilde çıkartmayacağız arabayı. Bakılacak kaçak var mı? İşte her şey tam mı? Gerçi her şey tam yapılmış. Gördüğünüz gibi bir kere bastım, çalıştı araba. Testler yapılacak. Ondan sonra genel bir kontrol yapacağız. Arabayı teslim edeceğiz. Çok isterdim biri bana böyle yapsın. Alsın arabamı. Hop. Evet, büyük gün. Artık Koray'ın aracını teslim etmeye gideceğiz. En son marşı bastık. Şimdi Ercan Usta ile beraberim. Hızlıca bir genel bilgi alalım üzerinden. Usta, emeklerine sağlık. Sen yokken ben çaktırmadan daldım buraya. Bastım marşı. Aklım burada kaldı. En heyecanlı yerini sen yaptın. Ben marşı bastım. Hemen Ercan Usta beni telefonla aradı. Ne yaptın? Aklım orada kaldı. Hafta sonuydu falan filan ama ben de bekleyemedim. İşlemin en heyecanlı yeri, en güzel yeri orası. Vallahi ben kaymağını yedim. Aynen Emeğine öyle. sağlık abi, tek marşta. Sanki bir 5 dakika önce kapatmışım gibi çalıştı. Evet, hani benzini bastı. Yağını içine ben koymamış olsam diyeceğim ki kesin benden önce marşı basmış, hazırlamışlar diye. Aynen. Ustam, ellerine sağlık. Benim duyduğum kadarıyla her şey 10 numaraydı. Evet. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Değişik bir şeyle karşılaştın mı? Değişik bir şeyle karşılaştık. Ufak tefek eksikler vardı daha önceki. Mesela radyatör kapağının valve kısmı dağılmıştı. Onu bile bakmadan. Ki o çok önemli. Tabii. Şu arkadaşlar, şu kadarcık bir kapak. Şu oynar normalde. Bakın şöyle bastırdığınız zaman oynaması lazım basınçla. Komik gelecek ama şu kapak eğer bir kapak motoru gevşekse, bozulmuşsa, ki bozulan bir şey, rutin kontrollerde değişmesi gereken bir şey. Ne oluyor? Radyatörden su kaçırıyor, içeride hava oluşuyor. Zaten arabanızın hararet yapmasına, dolaylı olarak da motorunuzun gitmesine sebep olabiliyor. Şu kadarcık şey ya. Yani kaç kuruş olabilir ama bunu ihmal etmemek lazım. Çok bir şey değil abi daha. Çerez parası onlar. Ama işte insanlar onu yapmıyorlar. Onun dışında her şeyi topladınız. Herhangi bir şeyle karşılaştın. Teste çıktın herhalde. Teste çıktık. Herhangi problem yok. Yağ kaçağı yok. Su eksiltme yok. Su kaçağı yok. Bir tek bizden sonra LPG'ye gidecek araç. LPG enjektörün bağlandığı pipo. Evet. Orası kırıktı. Biz onu tapa yaptık. Bir pipo yapacak. Ondan sonra bir LPG hattını bağlı. Yok adam. Tamam, bu araca LPG uygulandığı için aynen. LPG'ci kısmını o kendisi bakacak. Ben benzinli kısmında çalıştırdım. Hani benim yapacağım bu çünkü. Hani benzinli şekilde çalıştırıp problem şekilde. Bizim zaten sorumluluğumuz motordan ibaretti. Aynen. Bundan sonrası normalde Koray'ın aracında daha ekstralar yapmak isteyebilirdim ama Koray kendi tarzı modifikasyonlar yaptığı için onun tarzına karışmadım. Düz bir araç olsaydı belki ekstraları yapardım. O zaman ben aracı gönül rahatlığıyla teslim edebilirim. Aynen abi, aynen. Tekrar çok teşekkür ederim. Güle güle kullansın. Yeni serimizde artık takipçilerimizin araçlarını yapıyoruz ve bir telefonda kapını açtın. Honda'mıza can verdin. Zaten Honda benim Japonlara hayatıma giren marka diyebilirim. Çok teşekkür ederim abi. Hem Mutluhan olarak hem de arkadaşım olarak sana çok teşekkür ederim. Dostum, Mutluhan Honda olarak her zaman yanınızdayız. Bu veya buna benzer bütün projelerde hep birlikte, özellikle Prelude'ü bekliyoruz. O geliyor muazzam olacak. Teşekkür ederiz. Şimdi Koray geldi. Bandırmadan çağırdım. Arabanın bittiğini söylemedim. Araba aşağıda. Dedim ki airbrush'ını al dedim. Birkaç rötuş var dedim. Onları götüreceğiz dedim. Şimdi gidelim. Haberi yok yani. Bakalım nasıl karşılayacak. Ne oluyor lan? Abi hep hazırlıksız yakalıyorsun beni. Hep hazırlıksız yakalıyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz abi? Gidelim bir yere, ne bileyim nereye gidelim? Sen söyle. bileyim. Arabanı görmeye gidelim. Şimdi mi? Gitmeyelim mi?
He? Ya ben şöyle bir şey beklemedim. Şimdi gidelim abi. Hadi gidelim bakalım. Nerede abi araba? He? Burada. Araba mı? Yakında. Burada mı abi araba? He? Burada mı abi? Araba nerede biliyor musun? Abo. Hayırlı olsun. Sağ ol abi. Bitirdik. Teşekkür ederim. Bir bas bakalım marşına. Basayım marşa. Bence bas. Son dokunuşları kendisi yapıyor tabii ki. Vallahi Koray gönül rahatlığıyla artık 100 bin mi, 200 bin mi, 300 bin mi kaç kilometre gideceksen Hiç şüphem yok abi. sana bağlı. Bundan sonrası Hiç şüphem yok artık. makineyi kendi krank ve yatağı hariç kolları sağlam çıktı. Neredeyse her şeyini yeniledik. Bütün keçeleri, bütün pompaları, kayışları, bütün sensörleri, sıcaklık sensörleri, basınç sensörleri, debriyajı, bütün sıvıları, hidroliği, şanzıman yağı, döngüdeki bütün antifriz, zaten en büyük sorunumuz antifrizdi. Evet. Antifriz. Koyamıyorduk. Antifriz kapağı bu çok önemli. Zaten ben yolda gelirken suyuna baktım. Ben o kapağı açana kadar hiçbir şey olmadı. Ben o kapağı açtım, kapattım. 1 kilometre gittim, su atmaya başladı. Acaba buradan da hava mı aldı? Ben kapağı açtım O diye. kapağın bir ömrü var. O kapağın ömrünü açtığın zamandan itibaren yani sızdırmaya başladığından itibaren zaten düzenli çalışmıyor. Bir de antifriz kullanılmadığı için motorda hep içini yemiş. Evet. Blokta kapakta kaynak gördü. Onların hepsini sana gösteririm. O yüzden antifrizi hiçbir zaman ihmal etmemen gerekiyor. Fakat bu saatten sonra 0-1 motorun var. Bir aşağı yukarı 500 ila 1000 kilometre arası 3000-4000 deviri geçmezsin. Rodajını yaparsın, yağını değiştirsin, sonra ne yapıyorsan yaparsın. Bundan sonra istediğin kadar yol istediğin gibi gidersin. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol abi, çok teşekkür ederim. Ben yolda kalmama rağmen ve bir sürü isyan etmeme rağmen Doğukan abi ben dedi o aracı burada organizasyonda kendi alanımda görmek istiyorum dedi. Bir şekilde çekiciyle geldik. Fuar, organizasyon vesaire bitti. Her şey bittikten sonra ben artık çekiciyle geri dönmeyi planlıyordum. Doğukan abi hiçbir şekilde o arabayı buradan yaptırmadan gidemezsin dedi. Biz dedi senin arabanı yaptıracağız. Ne gerekiyorsa ben hani ekstra bir şey çıkarsa vesaire dememe rağmen ne gerekiyorsa bizim sorumluluğumuzda ve arabamı bıraktım. Böyle. Şimdi de almaya geldim. Olmuş. Sapasağlam. Doğukan abi hiç bana belli etmeden, hiç renk vermeden arabanın her şeyiyle kendisi ilgilenmiş, koşturmuş. Son aşamaya kadar bu hale getirmiş. Sağ olsun bana da ne zaman bu tarafa geliyorsun dedi. Sürpriz bir şekilde. Ben arabanın bitmiş olduğunu düşünmüyordum aslında. Ama arabam bitmiş, sapasağlam. Birazdan yola çıkacağım. Bu sefer sorunsuz dönmeyi umut ediyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konsepti nasıl buldunuz? Aşağıya fikirleri belirtirseniz sizlerin de vereceği fikirlerden faydalanmak isterim. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.